Evet, denk geldik. Günaydın. Günaydın. Ne yapıyorsun? Handan orada. İyi valla, ne olsun ya. Şimdi kararlaştırmadık ya, kilisenin oradan mı buluşacağız, bu taraftan mı buluşacağız. Şey yapamadım, bu tarafa doğru yürüdüm. Ne yapıyorsun? İyi uyudun mu? İyi uyudum sayılır. 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 Uyuyakalmışım çünkü. Sen ne yaptın? İyi valla, ne olsun. Güzel uyudum. Bugün biraz da serin bir hava var sanki, o yüzden sabah daha böyle bir keyifliydim ya açıkçası. Çok sıcak oluyor normalde. Hasretli biraz. Sanki Evet, yağmur yağacak gibi. yağacak gibi ama Bir iki ablanın elinde şemsiye gördüm. Dedim artık yağmur mu güneş mi bilmiyoruz. Gel geçelim. Ha yok, geçemeyiz, 3 saniye kaldı. Gel buradan gidelim böyle. tamam. Zaten otogara yürüyeceğiz değil mi? Yürüyelim mi, otobüse mi binelim? Bence yiyelim yani. Olur, yürüyelim. Belki yolda kahvaltı yapacak bir yer buluruz. Börek sever misin? Severim. Tamam. Kim sevmez. Peki nereye gidiyoruz bugün? Adını unuttum. Nereye yemedim adını unuttum. Hangi ülkenin sınırına gidiyoruz? Sırbistan. Nereye gidiyorduk ben de unuttum, bir dakika. Mitrovica, dostlar. Mitrovica'ya gideceğiz bugün. Tülay'ı tanıyanlarınız vardır. Priştine'nin ilk videosunda. Evet. Sen ilk videosuna dahil oldun. Evet, ilk videosuna dahil oldun. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin önünde tanışmıştık. Beraber gezmiştik. Şimdi Mitrovica isminde bir tane şehir var. Sırbistan sınırına yakın. Sırpların yaşadığı, Türklerin yaşadığı ve Arnavutların yaşadığı bir şehir. Birazcık sıkıntılı bir bölge olarak geçiyor. Yani yakın zamanda problemler yaşamış bir bölge. Orayı ziyaret edeceğiz. Bakalım. Umarım keyifli bir gezi olur. Söylemeyi unuttum. Türkçe resmi dili olmuş. Evet, o bilgiyi sona saklayacaktım. Aslında sona değil, ortalara saklayacaktım da videonun başında da verelim. Kesebilirsin. Yo, bir dakika. Yo, kesmeye gerek yok çünkü ben başlığı böyle atmayı planlıyorum açıkçası. Tamam. Doğru. Bu arada %70 yağmurda. %70 yağmur mu? Hadi bakalım. Şans artık. 2 gündür sabah erken uyanıyorum. Böyle 7-8 arası kafeler hep dolu. İşe gitmeden önce insanlar şey yapıyorlar. Oturuyorlar, böyle bir kahve, çay, kahvaltı vesaire. Ama bayağı dolu yani. Otursan yer bulamazsın. Hani insanlar buradakiler birazcık daha rahat, anı yaşayarak gidiyorlar ya. Biz olsak hemen işe gidelim, hadi onu yapalım. O rahatlık bizde pek yok. Bir koşturmaca yok burada. Aynen. Yani yapacakları işleri de yapıyorlar. Kendilerine vakit de ayırıyorlar. Hayatı yaşıyorlar. Ne güzel hayat ya. Biz de çalış. Aslında. Yani biz bazen kendimizi gereksiz strese sokuyoruz. Yok oraya gidelim, hadi şunu yapalım. Hemen acelecilik var yani. Pazar gününe doğru düzgün bir yer açık bulamazsın. Her yer kapalı. Kendilerine vakit ayırıyorlar. Onun dışında böyle 4-5'te dükkan kapanıyor burada yani. İnsanlar iş olur belki 7'ye 8'e kadar dükkanı açık tutayım falan demiyorlar. Kapatıyorlar dükkanları. Dün de galiba ben o abiye sordum. Aynı. Aynı abi olabilir ya. Uzun boyluydu çünkü. Number 4, evet burası. Doğru yere gitmişiz. Evet, doğru yere gitmişiz. Bizi de şeye gönderiyor, garajın dışına gönderecek. Dostlar, otogara geldik şimdi. Buradan bak mesela Drenas'a gidiyor. Drenas Priştine arası. Orada başka bir yere gidiyor. Yani çevre illere, ilçelere buradan otobüsler kalkıyor. Biz şimdi Mitrovica'ya gideceğimiz için buraya gelecekmiş otobüs. Burada bekleyeceğiz. Bayağı eski otobüsler. Belediye otobüsü de vardı. Belediye otobüslerinin ki evet. Nereden kalkıyor? Normal dışarıda duraklar var ya, oradan binebiliriz onlara ama yakın çevre, Priştine çevresindeki kasabalara gidiyordur belki o. Biz biraz daha uzağa gidiyoruz. Dün 11 kilometreydi, çok yakındı. Bugün 42 olması lazım bugün. Bir saate gideriz diye düşünüyorum ama bu otobüslere de pek. yani 1,5 desen ona bence. Ama bunlar sağlam oluyor ya. Çok yavaşlar bence. Bana öyle geliyor. Hani nereye? Burayı nasıl tarif edebilirim bilmiyorum ama otogarın içerisinden kalkmıyor Mitrovica'ya giden. Dolmuşlar gidiyormuş, böyle ufak minibüsler gidiyormuş. Yani otogar hemen şu tarafta kaldı. Arada bir yol geçiyor, bu tarafına geçmeniz gerekiyor. Yol üstünden kalkıyor. Şu anıtı gördüğünüzde hatırlarsınız. Ondan sonra bak burada Bursam Gold var. Bunu hatırlarsınız ama Bursam Gold. Şurası otogar. Hemen karşıya geçiyorsunuz. Böyle çevre yoluna bağlanıyor burası. Buradan karşıya geçiyorsunuz. Bak şu otobüs bekliyor ya. Hemen buradan kalkıyor Mitrovica'ya giden.
Böyle minibüsler. Gelecek olanlar için söylüyorum. Şurada kuşlar var. Kafamıza sıçtılar ya. Çat dedi, kafamıza sıçtı ya. Ay çok kötü kokuyor. Çok kötü kokuyor var ya. Ya şurada bir kahvaltı yapalım dedik. Yardırdılar resmen ya. Oo çok kötü kokuyor. Çok kötü. İkimizin de kafasına sıçtılar. Ama bak çok büyük şans getirmesi lazım çünkü büyük sıçtılar ya. Ha, tişörtle falan da şeyle sileriz onları, ıslak mendille. Nerede var tam olarak? Sen Komple. yıkayabilirsin. Ha, o zaman gözlüğü. Ne yemiş olabilir de böyle sıçtı ya? Çok kötü. Kalıp halinde çat dedi kafamda, acıdı kafam, yani acıdı derken patladı bir şey kafamda, bir şey düştü herhalde yani. Şu bankın orada oturmuş kahvaltı yapıyorduk. Tepedeki kuşlar sıçtı ya kafamıza. Hemen şurada yıkadık saçlarımızı, çantamızı, tişörtümüzü, artık birazcık kokacağız ama baya kötü kokuyor bu arada ya. Baya kötü kokuyor yani, hala alabiliyorum o kokuyu. Neyse sizlere camiyi göstereyim. Bayrampaşa İsa Bey Camii. Yine Türkiye tarafından üstlenmiş bu caminin yapımı. Şu an Mitroviça'dayız dostlar. Mitroviça'ya geldik. Burası 40 küsur kilometre uzakta Priştine'den. Yaklaşık bir saate geldik. Ne düşünüyorsun kuşlar hakkında? Şu hakkında bir şey düşünemiyorum şu anda. Umarım şans getirirler, onu söylüyorum. Umarım, baksana nasıl tünemişler oraya. Çünkü yani çok fena. Yani sen hissetmedin ama ben bir sıcaklık hissettim yani. Ben ses duydum. Geldi. Çat dedi böyle bir şey sıçradı. sıçradı. Ben ne bileyim, aklına insanın genelde böyle kozalak mozalak Hı hı. düştüğü gelir ama cami altında ne kozalağı. Ne bileyim ya. Umarım şans getirir. Sadece onu söyleyebiliyorum Umarım. şu anda. Bu arada banklar Bayrampaşa'dan. Bayrampaşa İsa Bey Merkez Camii olarak geçiyor ya burası. Bayrampaşa Belediyesi buna binaen sanırım buraya bank göndermiş. Bayrampaşa'da oturanlar, banklarınız burada. Haberiniz olsun. Evet, sen söyle, sen anlat. Ben bir şey anlatmayacağım. Neden beraber okuduk? Hatırlamıyorum. Nehrin adı neydi? İber. İber Nehri. Evet, İbre değil. İbre değil, evet. Daha demin karıştırdım da. Şu an Mitroviça'yı ikiye bölen köprünün üstündeyiz. Karşı taraf Kuzey Mitroviça, bizim şu an bulunduğumuz taraf Güney Mitroviça. Mitroviça'yı ikiye bölen nehir İber Nehri dostlar. Şöyle göstereyim sizlere. Burası bir simge aynı zamanda. Neden? Çünkü kuzey tarafında Sırplar yaşıyor. Şimdi birazdan oraya gideceğiz, gezeceğiz. Bakın hatta orada polisler var. Bu tarafta da polisler var. Belki bunlar Sırp polisleri biri olabilir. Yani farklı bir güç, kuvvet olabilir, bilmiyorum. Orada ben Sırbistan bayraklarını görüyorum. Bu tarafta Kosova'ya ait. Aslında ikisi de Kosova'ya ait ama böyle bir simgesel bölünüş yaşamışlar. Yani kuzey tarafta, Kuzey Mitroviça'da Sırplar yaşıyorken güney kısmında da Müslümanlar yaşıyor. Yani Hristiyan Müslüman olarak da ayırabiliriz bunu. Müslüman tarafında Arnavutlar yaşıyor, Türkler yaşıyor ve Boşnaklar yaşıyor. Böyle bir ayrım var. Nehirde de abilerimiz balık tutuyor. Ben sana bir soru sorayım o zaman. Kuzey tarafında sadece Sırplar mı yaşıyor Hristiyan olarak, yoksa başka milletler de var mı? Arnavutlar da yaşıyordu sanırım ama şöyle bir sıkıntı var. Hep bir çatışma halindeler. Yani aslında burası pimi çekilmiş bir el bombası Evet. gibi düşünebiliriz burayı. Bunun sebebi de 1998-99 yıllarında olan Kosova Savaşı. Kosova Savaşı'nda en çok hasarı gören yer Mitroviça. Yani burası Sırbistan'a çok yakın olduğu için, mesela Sırbistan'da Novi Pazar, Yeni Pazar isminde bir yerleşim yeri var. Belki buradan bir saate gideriz. Daha da kısa olabilir. Evet, olabilir. Sırbistan hala burayı kendi topraklarına fiilen katmak istiyor. Şu an Kosova'yı tanımıyor ama fiilen burayı hala topraklarına katmak istiyor. Burada Sırp yoğunluğu da çok fazla. Sırpça resmi dil, Arnavutça resmi dil ve videonun başında da konuşmuştuk. Türkçe'de resmi evet. dil oldu burada. Çünkü O Türkler yeni de oldu, yaşıyor. O yeni. Türkçe Haber yeni. Yani yeni derken bir iki senenin haberiydi ben internette okuduğumda. Bir de 2023'te burada bir şey olmuştu. Evet, 2023'te de burada olaylar çıkıyor.
Ne gibi olaylar? Sanırım Sırplar bir tane çocuğun boğulmasına sebep oluyorlar burada. 2000'li yılların başından mıydı? 2023'te de bu arada 2000'den sonra hep olay oluyor da biz okurken işte 2000'de olay oldu. 2010'larda bir olay olmuş. 2023'te bir olay olmuş. Biz şeyi karıştırdık artık. Hani hangi olay hangi yıla ait karıştırdık, evet. Ama savaş burada bitse bile Sırplarla Arnavutlar arasında olay hiç dinmemiş. Bunun sebebi de yani toprağı paylaşamıyorlar. En son işte bir çocuk boğuluyor burada. Arnavut bir küçük çocuk boğuluyor. Sırplar yüzünden boğulduğu söyleniyor. Arnavutlar Sırplara saldırıyor. Bayağı bir insan ölüyor. Daha sonrasında Sırplar Arnavutlara saldırıyor. Kiliseler, miliseler böyle yağmalanmış, tahrip edilmiş vesaire. İnsanlar girmişler birbirlerine. Zor yatışmış olaylar. Yani anlayacağınız burası bayağı bir sıkıntı. Hala problemli bir nokta. Belki buradan böyle neydi? Keyforce muydu? Kosova'nın kendi koruma gücü var ama şöyle yurt dışından askerler de aynı zamanda o güce dahil oluyor ve yurt dışından askerler de koruyor Kosova'yı. Belki onlar çekilse hala şey olacak. Olaylar devam edecek yani burada. Yakın zamanda bir iç savaş görebiliriz de hiç belli olmaz. İnşallah öyle bir şey olmaz da. Velhasıl kelam sıkıntılı bir bölge. İşte çocuk ölüyor. Çocuk öldükten sonra iki taraf birbirini vuruyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Daha sonrasında olaylar yatışıyor. Zaten şimdi Kosova tarafına gittiğimizde UÇK gerillalarının şeyini göreceğiz. UÇK da Kosova Kurtuluş Ordusu. Bir düzenli ordu değil, Arnavut milliyetçilerinin kurduğu bir yapılanma diye hatırlıyorum. Yanlış bilgi verirsem kusura bakmayın. Düzeltebilirsiniz beni. Onlar Kosova'nın bağımsızlığını istiyorlar. Diyorlar ki biz burada çoğunluk olarak Arnavutuz. Sırbistan'dan ayrılmak istiyoruz. Zaten 2008'de de biliyorsunuz kendi bağımsızlığını tek taraflı olarak ilan ediyor Kosova. Sırbistan hala burayı kendi özerk bölgesi olarak görüyor. Bağımsızlığını tanımıyor. Dünya üzerindeki ülkelerin hemen hemen 100 tanesi Kosova'yı resmi olarak tanıyor. İlk tanıyan ülke Costa Rica. Türkiye'de ilk tanıyan ülkelerden bir tanesi. Böyle bir durum var. Şimdi bir köprüde anlattık. Bir nehre de inelim bakalım. Sonrasında Sırp tarafını gezelim. Sonra Kosova tarafını gezelim. Amcaları gösterdin mi? Gösterdim. Bayağı baktılar sana. Evet. Şimdi Türkçe konuşuyorum. Biraz da bağırarak konuşuyorum ki belki biri duyar bizle gelip muhabbet eder. Aa, Türk müsünüz diye. Şimdi burada Birleşmiş Milletler'in arabası falan vardı. Aa bak karşıda şöyle çaktırmadan göstereyim size. 3 tane üniformalı var. Görüyorsunuz değil mi? Onlar Keyforce. Yani Kosova'nın koruyucu güçlerinden. Ve hepsi farklı ülkelerden olabiliyor bu arada. Şimdi askerin ağzına kamerayı sokmak olmaz. O yüzden yakına gitsem böyle ağız ağza oluyor ya. Çok tuhaf olabilir yani. Şimdi yanlış bir hareket yapmayalım. Durduk yere gözaltına alınmaya gerek yok. Evet. Burası harabeye dönmüş ama. Böyle şey terk edilmiş mi? Evet. Zaten çok fazla çocuğun falan geldiğini zannetmiyorum bu tarafta. Yani çok nadir. Çocuk gördük mü? Bir iki tane gördüm ben Gördün çocuk, mü? evet. Bir iki tane. Yani kim bilir burada ne hikayeler vardır da işte internetten okuduğumuz kadarıyla biliyoruz. Çok garip değil mi? Yani bir köprüden geçiyorsun, sırf etnik köken yüzünden her şey değişiyor. Ne kadar kötü kokuyor ya burası. Bu ne? Çöp. Şişe içinde çöp yapmış. Evet, aslında bunlarda sadece şişe, yani bak orada da yapıştırmışlar zaten, geri dönüşüm için biriktiriyorlardır ama insanlar ne bulduysa atıyor tabii. O kadar o şeyi nereden atmış olabilir? Ben onu düşünüyorum şu anda. Şuradan atıyorsun ya. Ay o da kapalı. Açılıyor mu o zaman? Yok, açılmıyor. Tüm cehaletimle elledim ama. Yok ki. Buradan atıyorsun. Buradan atıyorsun. Doğru. Gizli kapak yapmışlar. Annem. Tamam, İtalyanca ya carabinieri. Şimdi İspanyolca'da karabin benzer bir kelime, carabineras diyorlardı galiba. İtalyan ya onlar. İtalyan. Sırbistan bayrakları bayağı bir yıpranmış. Yarısı gitmiş bayrakların. Sanki fare kemirmiş gibi. Evet, bayağı eski. Bu arada o haydi şeyde Karadağ'da haydi çav çav diyorlar. Ha, haydi çav çav. Hadi görüşürüz falan diye. Orada güzel bak, haydi çav çav'la bağlıyor. Burada bir şey diyorsun, haydi diyor. Ha, bizdeki hadi görüşürüz. Heh, Hadi. aynen. Biraz daha nazik oluyor, kibar oluyor.
Haydi derken şu an gibi kopuyormuş. Evet. Hadi git Makedonya'da da öyle. Haydi, haydi diyor. Tonluyor bir de. Sen de böyle bir kalıyorsun. Haydi herhalde bayağı dönmüş bize, doğru mu dönmüş? Çünkü Buradan mı hepimiz geçti bize, haydi, bizden mi haydi. bunlara geçti, onun kökünü bilmiyorum. Belki Balkanlardan bize geçen bir kelime olabilir. Çünkü kültür Evet. alışverişi çok oldu ya, keza dil Haydi alışverişi bize de öyle. geçmişti. Çünkü hepsi haydi diyor, biz haydi diyoruz. Olabilir. Sırp tarafı daha çok kafe bar var bu tarafta, Bu fark tarafa ettin mi? geçince bir bar şeyi başladı. İşte Evet. Parisler falan. Alkol mekanları başladı. Daha orada bir tane kral var. Kesin Sırp kralı. Daha ne olacak başka? Değil mi? Sırp tarafı. Yani Osmanlı padişahı olacak hali yok. Benim gözüm hala sular. Su mu arıyorsun? Ya Ne onu annesine söz vermiş de Sırbistan'da böyle kare Evet, şeklinde bir kare şişeler var. Öyle su satıyorlar. Şekli çok güzel o şişelerin. Orada almamış. Burada bakıyoruz. Burada da bulamıyoruz. Sanırım sadece Sırbistan'da satılıyor. Karadağ'da da var. Karadağ mı vardı? Keşke orada alsaydı ya. Ne bileyim ya. Bilseydim bir tane ya. Kadın bir tanecik bir şey Ne? istedi. Ya vallahi kıyamam, kadıncağız. Bir tane bir şey istemiş, o da su. Kare su yani. Bakıyoruz. Teyze bakıyoruz. Bulacağız. Kral bir yeri işaret ediyor ama genelde o işaret su orada. Yok yok, barda bir işaret. Barlar işaret İçini- ediyor. Genelde onların da bir anlamı oluyor yani. Mesela Doğrudur. bir yerde neydi? İstanbul'u işaret ediyordu hani. Fethedeceğiniz yer orası gibisinden, yabancı bir kral. Belki Sırbistan'da olabilir, çok emin değilim. Hadi bakalım, sen Kiril okuyabiliyorsun. Kimmiş abimiz? Kine. O harfi tanıyamadım, yalan söylemeyeceğim. Hı hı. Yazar mı diyor? Kinez yazar. Bu arada doğum tarihi 1329, ölüm tarihi de Osmanlıların Balkanlara giriş tarihi 1389. Yani bizimkiler abimizi öldürmüş olabilir. Bu arada yok yani. Rusça'da bize öyle bir şey göstermediler hocam ama. Biz öğrendik. Bu arada Knez galiba bir ünvan. Bu Lazar'mış. Hazar diye okuduk biz. Evet. Lazar'mış. Bunu telaffuz edemedik maalesef. Abimiz bir prensmiş. Birinci Kosova Savaşı'nda Osmanlılara karşı hayatını kaybediyor savaş sırasında. O da tarihten zaten anlayabiliyoruz. 1389. Tamam işte. Bunu da bu arada okuduk. Herebel Yanoviç. Yani telaffuzunu yapamadık ya. Şu abi işte. Herebel Yanoviç. Dinar da kullanıyorlar Dinar da burada. kullanıyorlar. İki para birimi geçiyor Kuzey Mitrovica'da. Hem Sırp dinarı hem euro. Ama genelde herkesin elinde dinar var. Evet. Her yerde dinar olarak yazıyor. Bak mesela burada da patates 50 dinar diyor. Bir de ileride ben buraya doğru yürürken şu iki abi olabilir. Para bozuyorlar. Evet. Dinar vardı ellerinde. Bayağı bir deste dinar vardı. Burada ben ne Çeviri tarafta gibi. gördüğümü hatırlamıyorum ama exchange ofisi de gördüm. Ne Aa, tarafta doğrudur. var bilmiyorum. Belki euro kabul etmeyen yerler vardır. Var. Git bozdur getir dinar ver diyordur yani. Sağlam bir Sırp milliyetçisi olabilir. Bence genel olarak dinar kullanılıyor. Çünkü iki para birimiyle yaşamak çok zor. Çok zor, evet. Çok zor. Ve şeyi fark ettin mi? Arabaların yarısı Kosova plaka, yarısı Sırp plaka. Evet, Mesela ama şu Sırbistan plaka. Az önceki bu da Sırp. Evet. Ya küçük Sırbistan. Gerçekten küçük Sırbistan. Şey de değişti, mimari de değişti. Mimari de değişti. Dil değişti, mimari değişti, inanç değişti, para birimi değişti, her şey değişti. Bir de birkaç adımda değişiyor. Evet, Türkiye köprüyü geçtik, Güzel. değişti her şey. Mesela şu Belgrad plaka, BG Belgrad oluyor. Gözüm yaşlı. En çok sevdiğin yer Belgrad oldu değil mi? Yani Belgrad çok güzeldi. Dediğim gibi yaşanabilir dediğim bir yer orası. Karadağ'da böyle zaten orada yaşasın, arada tatile falan Orada gidersin. yazlık olacak. Yazlıkça olacaksın orada. Belgrad'da yaşayacaksın, Karadağ tatile Evet, gideceksin. tamam. Çünkü ben orada bir abiyle konuştum. Yani o daha önceden orada 4 yıl yaşamış. Diyor ki yani kışın yapacak hiçbir şey yok. Çok sıkılıyorduk diyor. Küçük bir yer zaten, özellikle sahil kesimi. Evet yani kışın bir de zaten her yerdeniz işte o kışın şeyinde başka bir şey yapamazsın ki. Yazın zaten oralar hep canlı. Bizim yazlık bölgeleri düşün işte, Marmaris'ti, Bodrum'da bir Evet. şeydi yani. Kış oldu mu sakinleşiyor. Gel dikkat et. Peki sen ilk defa yurt dışına çıktın. Kendini biraz tanıtmak ister misin? Bir önceki videoda böyle spontane biz muhabbete başladık. Gitti, hiç soramadım. Kusura bakma. Önemli
Kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun? Nasıl cesaret ettin? Türkiye'de çok fazla genç arkadaşımız var. Özellikle kadınlar daha çok baskılandığı için böyle gezip dolaşmak, çıkmak istiyorlar ama Yağmur geldi bu arada. yağmur başlıyor değil mi? Evet. Adım Tülay, 22 yaşındayım. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Almanca tercümanlık okuyorum. Sakarya Üniversitesi'nde. Yani benim böyle hep bir isteğim vardı. 21-22 yaşındayım, çıkayım, gezeyim, bir şeyler yapayım. Onun için de biraz işte kenara koya. Bir de dedim ki yani tek başına gezmek bence daha güzel. Çünkü kafana göre hareket edebiliyorsun. İstediğin yere, yani şuraya gitmek istiyorum, bugün şöyle bir plan çizeyim. Yani tabii ki arkadaşınla vakit geçirmek de çok güzeldir eminim ama hani burada birazcık daha özellikle böyle tarihin çok büyük olduğu, hani derin olduğu yerlerde bence tek başına gezmek daha güzel. O müzenin içine girince tek başına hani kendini kaybedebiliyorsun. Hani şuna bakayım, şurada durayım, şurada bu kadar vakit harcayayım. Ben mesela gittiğim zaman diyordum ki yani birkaç yeri gezerim Belgrad'da, biter. Öyle değil ki, müzeye giriyorsun, etnografya müzesi. Yani ben orada 1,5 saat kaldım. Ulusal Müzeyi saymıyorum. Yatıyor nasıl? Hiç umarsızca yolun ortasında yatıyor. Yani o yüzden kısacası bence tek başına gezmek o kadar da korkutucu bir şey değil hani. Endişelenecek bir şey yok. Çünkü gittiğin her yerde insanlar genellikle yardımcı oluyor. Hani Sırplara mesela diyorlardı ki çok sinirliler ya da agresifler diyorlardı. Hiçbiri bence öyle değildi. Çok yardımseverler. Yani yardımsever derken yardım ediyorlar. Karadağ'da da aynı şekilde. Ama Karadağ'ın insanı hiç İngilizce bilmiyor gibi bir şey. Yani yaşlı nüfus bence birazcık daha fazla orada. O yüzden daha az İngilizce bilen var. Sırbistan'da birazcık daha fazlaydı. Özellikle gençler iyi biliyorlar Sırbistan'da. Evet. Peki şey önerir misin mesela ailelere? Kız çocukları varsa itsinler, böyle yola çıksın kız çocukları. Bu arada babam da çok o konuda yardımcı oldu. Hani o uçak biletini alana kadar ben bir gel git oldum. Ne yapsam ne etsem. Al dedi, gerisi gelir. Gerçekten aldım, gerisi öyle geldi. Hani o çorap söküğü gibi geldi gerisi yani. Bence gidebilirler. Hani tek başına Aile desteklemeli yani. desteklemeli. Bir de kendini biliyorsan tabii ki biraz temkinli yaklaşmak lazım. Hani çok böyle insanlar sana yanaştığı zaman bir acaba diye ilk başta düşünmek lazım. Çünkü tek başına görünce, hani kız olarak tek başına görünce ne yapsın? Hani farklı amaçla yanaşabiliyorlar yani. Onu da anlıyorsun, kestiriyorsun. Orada böyle biraz açık gözlü olmak lazım. Ama aileler çocuklarına güvensinler ve bu cesareti versinler onlara. Evet yani insan yurt dışına çıkınca biraz da hem yeni şehirleri keşfediyor, yeni ülkeleri keşfediyor, hem de kendisini keşfediyor. Kendi yolunu bulmayı öğreniyor. Kendi Aynen, başına kendi yolunu hayatta bulmayı öğreniyor. kalmayı öğreniyor aslında. Evet. Çünkü farklı dil, farklı kültür, bambaşka bir coğrafya. Bilmediğin bir yerde tek başınasın. Bir de neyi sevip neyi sevmediğini öğreniyor. Yani ben mesela tek başıma gezebilirmişim. Hani onun için endişelenmeme gerek yokmuş. Yani yeni insanlarla da çok kolay tanışabiliyormuşum. Artık kapıyı araladın, devamı Kapıyı gelir. araladım yani. Yatışa baksana şuna. Annem. Birden sağanak yağmur başladı. Kafeye sığındık şimdi. Belli yani spor salonuymuş ama tamamlamamışlar. Sadece iskeleti duruyor. Dış cephe yok. Evet. Yemyeşil ha, ne Benim de güzel. yok. Orada da bir şey var, gördün mü onu? Evet gördüm. Ne acaba o ya? Bir şeyin bacası gibi duruyor ama o kadar tek bir baca. Böyle kule gibi Kule. dikmiş olabilir yani. Sniper Tower gibi bir şey olabilir ya. Keskin ama çok açıkta. O kadar Sniper Tower olmaz bence ya. Bir bombaya bakar yani. Evet. Buradan değil mi? Ha, evet doğru. Burası araç yolu. Hala Kuzey Mitrovica'dayız. Yağmur dindi. Bir tane tepede bir yer gördük. Oraya doğru çıkıyoruz. Bir şehre yukarıdan bakalım istedik. Sonrasında Kosova tarafına geçeceğiz. Devasa bir musalla taşına benziyor. Yerli kabile evleri oluyor ya. Onları da andırıyor ha. Haritada hiçbir bilgi yok bununla ilgili. Sadece manzara noktası olarak gözüküyor. Ne amaçla yaptılar? Su deposudur diye düşünüyorum ama böyle su deposu da olmaz. Ne olduğunu çözemedim. Her uç fikri düşündüm ama
Siz yazın bakalım yorumlara. Sizce bu ne? Nehir gözüküyor mu buradan? Hayır. Gözükmüyor ama... Aa bak kilise var burada. Bunu görmedik. Aşağıdan gözükmüyor mesela bu kilise. Buradakiler böyle minik kiliseler ama. Evet ufak. Ufak yani. Devasa bir kilise yok. Belgrad'dakiler büyük. Belgrad'dakiler. Yani genellikle Sırp kiliseleri dün gittiğimiz yerde hep bu boyutlardaydı. Vardır bir anlamı, küçük inşa etmelerinin bir sebebi vardır. Ya aslında şu an bizim bulunduğumuz yer Kuzey Mitrovica. Şuralardan bir yerden nehir geçiyor. Yani köprü var. Şu an inanın nerede görmüyorum. Şurada Sırp bayrağı dalgalanıyor. Ama köprü şurada aynen. Orada bir yangın çıkmış. Bir şey yanıyor orada. Şu kısım Kuzey Mitrovica. Sırpların ağırlıklı olarak yaşadığı, Sırpça konuşulduğu, işte Sırbistan plakalı araçları gördüğünüz, Sırp dinarının geçtiği kısım. Şuralarda bir yerde köprü var, nehir var. Oradan sonra da Müslümanların yaşadığı kısım kalıyor. Yani Hristiyanların tarafı, Müslümanların tarafı gibi ayırıyorlar. Köprünün diğer tarafına geldik şimdi dostlar. Şöyle sizlere haritayı göstereyim. Priştine burası. Mitrovica ne tarafta kalıyor? Şu an okunmuyor. Prizren burada. Bak ta şeye kadar iniyor büyük ihtimalle. Bu Büyük Arnavutluk haritası olabilir. Çünkü Arnavutların Büyük Arnavutluk hayali var. Mitrovica'yı okuyamıyorum şu an. O kadar şey yazıyor ki, kötü yazıyor ki. Bulanık gözüküyor. Bu da UÇK'nın yani Kosova Kurtuluş Ordusu'nun amblemi. Zaten ortada Arnavut bayrağı var. Burada da Kosova Kurtuluş Ordusu yazıyor. Baş harfleri UÇK. Bu da zamanında burada Sırplarla savaşan UÇK askerleri. Belki önemli kişiliklerdir, komutanlardır bilemiyorum. Burada da fotoğrafları var. Kafayı bir çevirdik, Kemal Atatürk Caddesi. Ama içeride kalmış. Burası tadilatta olduğu için giriş yok gibi. Arka taraftan vardır belki. Evliya Çelebi kaç yılıydı ya, unuttum. Yazıyordu şeyde, makalede. Gelmiş buraya. Mitrovica olarak bahsetmiş o da hatıralarında. Mitrovice olarak da okunuyor, Mitrovica olarak da okunuyor. Şu nasıl gidiyor bak. Lokmalık, tam lokmalık. Burası daha canlı. Evet, daha canlı. Sırp tarafı bayağı sakindi ve dökülüyordu orası. Yalnız oraya KFC yakışmamış ya. Hani o en başa böyle KFC yazmışlar ya. Yakışmamış değil mi? Ha evet, şu binanın üstüne. Güzel mimariye evet yakışmamış. Ama kaç para verdiler acaba onu oraya koydurmak için? Şeyde de yine o Priştine'nin meydanında Benetton'un şeyi var. Görmedim onu. İşte Colors Benetton yazıyor. He. Yine o binayı da aynı şekilde yapmışlar. Hani öyle Reklam güzel bir vermişlerdir. binaya böyle şeyler Yakışmıyor değil mi? Çirkin duruyor. yakışmadı Kosova. Yakışmadı Kosova. Silin onu çabuk oradan. 1962-1996 diyor. Belinde silah olan bir abimiz. Mehe Uka. Ya bunlar ulusal kahramanlar. Birkaç tane böyle anıt var. Yani belinde silah, elinde silah olduğu için savaş döneminden ulusal kahraman olduğunu anlıyorsunuz. Ama işte bir bilgilendirici not yok mesela. Efendim? Ha evet, el bombası da var bu arada belinde. Ama buraya bir şey koymaları gerekiyor yani. Bilgilendirici bir not koymaları gerekiyor ya. Ben o konuda mesela İstanbul'da müze gezerken daha bilgilendirici olduğunu düşünüyorum. Yani hep böyle ufak bilgiler. Mesela birkaç tane şey koydularsa hepsini teker teker açıklayan şöyle yazılar koymuşlar. Turizm konusunda biz çok iyiyiz ama. Gerçekten Yani iyiyiz ya. turizm ülkesi olduğumuz için farkı belli ediyoruz. Ama tabii ki de bence eksik olduğumuz noktalar var. Geliştirmemiz gerekiyor. Tabii ki. İleride çok daha iyi olacaktır ya. Arkadaşlar Priştine'nin, hatta Kosova'nın en ünlü hamburgercisine geldik. Ama çok medettiler burayı. Videomuzu burada bitireceğiz. Şöyle hamburgeri göstereyim sizlere. 1,5 euro, bayağı içi bol. Bir sürü şeyler koydular, böyle salatasıydı, sosuydu. Eti de bayağı büyük, güzele benziyor. Tadına bakalım. Güzel değil mi? Güzel. Aynen. Burada ne hikmetse her yerde eti çok az pişiriyorlar. Öldürmüyor. Evet. Yani hiç az pişmiş diyemem. Az pişmiş gibi gözüküyor. Ama öldürmüyorlar eti. İnanılmaz lezzetli bir tat veriyor bence o ya. Evet. Ben beğendim. Gayet güzel. İkinciyi de ısırdım. Hani emin olmak için tadından. Gayet lezzetli dostlar. Bu video bu kadardı.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Bize afiyet olsun. Tülay hanımlar Teşekkürler. acıyla mücadele ediyor. Şu an bir yandan hamburger bir yandan su. Efendim Güzel ama. şöyle bir veda edin. Size de şöyle çevireyim kamerayı. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Her şey için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her şey için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kızlara da buradan söyleyeyim. Yani tek başınıza bir adım atın, gerisi geliyor hani eğer öyle bir şüpheniz varsa. Bir şekilde hallediyorsunuz diğer sıkıntıları. Bir adım atın ama. O zaman bu güzel mesajla videomuzu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigos. Hani Belgrad'daki müzeleri gezerken orada konuşamadım şimdi söyle yapınca. Ses gitsin diye. Ben normal anlatıyorum. Abi, çekerken de hiç sıkıntı yok. Burada karşıyı göstereyim. Ses alsın diye öyle yaptım ya. Evet evet. Acı atmış olabilirler. Yani benim acıya hiç eşiğim yok. Söyleyelim. Yo iyiyim. Hayır söyleyelim. Dokunmasın çünkü acı. Hallederiz ya. Emin misin? Uğraştırmayalım kimseyi. Hastane. Hastane sen bir bak şimdi. Tamam.